Merhaba herkese. Eee, Birazdan kamerayı yukarı kaldıracağım ki benim gözümden görebilin daha yakından diye. Eee, Sadece bir merhaba demek istedim bu açıdan. Hadi başlayalım. Üzerinde ölçüler alıyorum gördüğünüz gibi. Kaç santim yapacaksam ortasını belirliyorum. Kanal açacağımız yerler ortası. Onları belirledikten sonra kesimine geçiyorum. Ben kıl testere kullanıyorum kesim yapmak için. E, ince çubuklarda hani bu çöp şişlerde bir keskiyle, yan keskiyle kesilebiliyor. Ama kalın çubuklarda böyle bir şansım yok. Yapıyor arkadaşlarım, görüyorum. Ama benim ellerimin gücü yetmiyor yan keski kullanmaya. O sebeple kıl testereyle kesiyorum. Mesela bunu ölçümünü tamamladım, kestim. Kıl testereyi nasıl kullandığımı da göstereyim. Kıl testereye bunun da ölçüleri yapıldı. Sadece artık büyük parçadan ayıracağım bunu. Şöyle bir tahtam var. Bu tahtayı masaya işkenceyle tutturdum. Bana şu bal mumu arkadaşlar çok hafif sürdüğümüz zaman kıla, testenin ucundaki kıla daha kolay kayıyor ve kırılmasını önlüyor. Görebiliyor musunuz bu açıdan? Bu şekilde kesiyorum. Ben kıl testereyi kullanmaya yıllar önce sıcak iğne yaparken metal işlemek zorunda olduğum için alışmıştım. Elime alışıktı. Şimdi de devam ediyorum. Kıl testereyle çok düzgün kesim yapılıyor. Yani keskiyle, yan keskiyle kestiğimiz zaman uçlarda ezilme, kırılma, sıyrılma, çapaklanma, kıymıklanma gibi istenmeyen sonuçlar olabiliyor. Bakın gayet düzgün kesildi. Ve de hani zaten ahşaplarımız, kullandığımız ahşaplar şey değil, çok sert ahşaplar değil. Hemen ayrılıyor. Kanalları hemen şimdi gösteriyorum. Yine onu da kıl testeremle yapıyorum. Bu açıdan rahat görüyorsunuz galiba. Evet. Şöyle bu ortasında 3 tane çizgiyi görüyorsunuz. Orası 0,7 milimetre. Neden? Çünkü çubuğumun kalınlığı yani çubuğun çapı 0,7 milimetre. Ve 0,7 bu da 0,7 milimetre. İkisi kanallarını açtıktan sonra bu kanallar vasıtasıyla iki parçayı birbirine geçireceğiz. Kilitlenmiş olacaklar. Şöyle ölçüden kıl testlerini dik tutarak sağa sola açı yaptırmadan çubuğun 1/3'ini fazla geçmeyecek derinlikte böyle kesikler atıyorum. Ve bu kesikler hem bu tarafından hem bu tarafından eşit olmalı. Yoksa yamuk açılır kanal. O çok önemli. Evet. Şimdi kanalı açmak üzereyim. Bunun için de maket bıçağını kullanıyorum. Şöyle hemen attığımda bakın tek parça halinde hemen tek parça çıktı. Düzgün çıktı. Şöyle hafif gene maket bıçağıyla gözüme değen yerleri düzeltiyorum.
bazen seviye farkı olabiliyor yani. Açılan kanalın bu tarafıyla bu tarafı arasında. Onları da böyle göz kararıyla düzeltiyorum. Evet, bunun kanalı tamam. Görünüyor herhalde. Şöyle bakın. Öbürünü de yapayım. Bir kez daha görmüş olun. Ki oturtalım ondan sonra. Evet, kontrol ettim mesafelerini. O da tamam. Gene maket bıçağımla. Hop. Bakın tek parçada açıldı. Ve bu şekilde birbirlerinin içine geçiyorlar. Bir tür kilit sistemi. Bu şekilde. Bu kanal sistemiyle ilk başlangıcı sarmanız, kontrol etmeniz de kolay olur. Ama aslında bunu yapmamızın asıl sebebi elbette, bakın kilitlendi yani açılmıyor. Asıl sebebi kalın ve daha uzun çubuklarla çalışırken mandalın ortası çok yükselir. Yani 12 kollu bir mandala yaptığınızı düşünün. 3 kat olacak. Çarpı 3,07 milimetre diye düşünün. O kadar yükseliyor. Eğer daha da kalın çubuklar kullanırsanız ortadaki mesafe, yani bütün çubukların birleştiği nokta iyice yükseliyor. Bu hem merkezdeki baskıyı arttırıyor, stres yaratıyor mandalayı siz sardıkça. İlk başlarda anlaşılmıyor. Ama mandalanın, çubukların ucuna gittikçe bombeleşmeye başlıyor. Ve zaten kontrol etmek ve sarmak kaydırmadan çok zor o yükseklikte. Yani 15 santime varan, yüksekliği 15 santime varan mandalalarım olmuştu. Kontrol etmek çok zordu. Hem stres, merkeze binecek olan stresi arttırmak, hem de yüksekliğini azaltmak amaç, ki hem bombe yapmasın hem kırılmalara maruz kalmasın. Sebep budur ve kanal bu şekilde açılıyor. Bu kanalı açtıktan sonra yine uzun çubuklarda, hani bu kanalı 4 kollu veya 8 kollu çalışmada kullanmıyorum ben. 12 ve üzerine çıktığım zaman kullanıyorum. Kalın çubuk kullanıyorsam kullanıyorum. Ve de mesafe olarak eğer 40 santimin üzerinde, yani bir mandalın çapı 40 santimden büyük olacaksa o zaman kullanıyorum kanal yöntemini. Yine uzun çubuklarda ve çapı büyük mandalalarda, mesela burada şu kenarlarda da işaretler görüyorsunuz. Bunların iki sebebi var. Böyle hiç çentik açılmadan bırakıldığı zaman bunlar işaret, kılavuz. Desenleri oraya işlerken her kolda eşit olarak, çoğu desenin her kolda eşit bitmesi gerektiğinden, bir kolda daha uzun bir bitiş, bir kolda daha aşağıda kalmış bir bitiş olmasın, simetri bozulmasın diye, simetrik olsun diye. Bu bir kontrollü kılavuz sistemi. Yani bütün kollarda, diyelim buraya kırmızıyı girdik, bütün kollarda kırmızı bu çizgiye gelecek. Eğer aşağıda kalmışsa orada bir sorun vardır. Onu düzeltmemiz gerekir. Düzeltme yöntemleri de vardır. İşte bir iki fazla sararsın.
Veya işte dikkat edersin bir sonraki sıra diğerlerini eşitlemeye çalışırsın gibi. Bunlar bize desenleri simetrik oturtmakta, eşit oturtmakta kılavuzdur. Aynı zamanda bu çizgileri e, çentikler açarak, ben bu çentikler açtığımızda başka bir görev daha üstleniyor. Çentikleri açıyorum. Neyle açıyorum? Bir üçgen eğim var. Bakın bu şekilde. Bunun köşeleriyle çok fazla güç sarf etmeden, çok güç uygulamadan böyle 3 kere de görünüyor değil mi? 3 kere de 1, 2, evet 3. Böyle yaklaşık 1-1,5 milimetre bir derinliğe giriyor. Hem kılavuz olarak kaldı hem de bu çentikler çapı büyük mandalaları sararken, yani uzun çubuklar kullandığımızda ipler merkeze doğru kayma eğiliminde oluyorlar. Orada bir strese giriyorlar üst üste binince. Dolayısıyla da bir fizik kanunu olarak merkezde toplanıyor bu güç. Merkeze doğru kayıyorlar. Yani üst üste biniyor ipliklerimiz. Halbuki belli aralıklarla şu şekilde çentikler koyduğumuzda böyle oralara takılıyorlar ve bir tür kilit sistemi oluyor bu çentiklerde. Güvenceye alıyor iplikleri. Derin açmamak gerekir. Çok derin olursa bu ortaya açtığımız kanaldaki gibi çubuğun direncini azaltmış oluruz. Hani kırılma ihtimali olabilir. Çok açmamak gerekir. 1 milim yeterli. Genelde kullandığınız ipliklerin kalınlığı buraya oturduğunda içine gömülmeyecek. Takılıp kalacak. Ona hesaplayın. Elinizin, gözünüzün ayarını ona göre ayarlayın. Çok ince bir iplik kullanıyorsanız o zaman hani sadece tek bir sürtüş, hani o ince ipliğin orada takılmasına yetecek kadar bir çentik yeterli olacaktır. Yani yapacağınız işe göre ve kullanacağınız ipliğe göre bu çentiğin derinliğini zamanla ayarlayacak zaten beyniniz. Yani artık onu siz düşünmeden yapacaksınız. Çentiklerin sebebi de bu. İpleri kilitlesin ve üst üste kaymasınlar diye. Tabii aynı zamanda işte demin söylediğim gibi bize motiflerin nerede biteceğini gösteren kılavuzlar oluyorlar, işaretler oluyorlar. Bu kadar. Yani ne kullanıyorum? Kıl testere kullanıyorum. Maket bıçağı kullanıyorum. Bir tane üçgen eğe kullanıyorum. Elbette yani ölçü alırken kullandığım cetvelim var. Bu kadar. Bir şey daha eklemek istiyorum. Şimdi kestik. Belki siz bir keskiyle, elinizin gücü yetiyordur ve bir keskiyle keseceksinizdir bunu kıt diye. O zaman ezilmeler, çapaklanmalar, kıymıklanmalar olabilir. Nasıl düzelteceksiniz? Birkaç yöntem var. Bu çapına uygun bir kalem tıraşınız varsa hemen şöyle çok hani kalem gibi sivriltmeden çok hafif bir konik eğim vererek bir tur attığınızda bu kenarları düzeltme şansınız olacaktır. Diğer yöntemde yine ben kıl testere gibi eğe kullanmayı da alışkınım ve seviyorum. Eğe ile bu şekilde şöyle yukarı doğru tek yönde eğimi arttırarak, bakın yukarı aşağı yapmıyorum törpü gibi. Çünkü eğer törpü gibi kullanılmaz. Aksi takdirde dişleri bozulur ve iş görmez hale gelir. Bu şekilde devam ederek eğimin açısını değiştirerek, indirerek, kaldırarak istediğim konik açıyı vermem mümkün. Bu gayet temiz bir iş çıkıyor bu şekilde. Yani ucuna püskül takmayacaksınızdır. Pompon iliştirmeyeceksinizdir. O zaman
yamruk yumruk veya işte oradan buradan kıymıklanmış mandala uçları yerine bu şekilde temizleyerek görünüyor değil mi? Bakın temizlendi, yuvarlandı ve daha hoş, daha yumuşak görünüyor. Ben mandalalarımı bitirirken, daha doğrusu bitirirken değil, bu işleri en başında yapıyorum. Sonra çünkü sıkıntılı oluyor. Koskoca bir mandala elinize alıp e, sopaların ucunu eğelemek zor bir işlem. Mandalamın renklerine göre, tarzına göre veya yüreğime göre artık içimden nasıl geliyorsa ya boşta kalan uçları boyuyorum ya da ahşap olarak bırakıyorum bu şekilde. Çubukların hazırlanışı böyle. Bundan sonraki aşama çubukların bir araya getirilmesi. 4 kol, 8 kol, 12 kol diye başlangıç düzeyde birleşme aşamaları var. 4 kol, 8 kol başlangıç düzeyi için çok uygun. Çok zorlanılacak bir durumu yok. Eğer teknik sorunlarımı ayarlayabilirsem bu kamerayla çekim yapma konusunda ben onları da aslında çekim yapıp paylaşmak istiyorum. Bu kadar şimdilik. Eminim faydalı olmuştur arkadaşlar. Biraz heyecanlandım da. Ve teşekkür ederim izlediğiniz için. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.